Merhaba, bugün orijinal İtalyan tiramisu yapacağız. Biliyorsunuz tiramisu'nun ana vatanı İtalya. Biz de bu korona olayları çıkmadan bir iki hafta önceye kadar İtalya'daydık. Hem Roma'da hem Venedik'te yeme fırsatı bulduk. Ya orijinali gerçekten çok güzel, çok hoşuma gitti. Biraz araştırdım İtalyanlar nasıl yapıyorlar diye. Üç aşağı beş yukarı aynı ama bazı noktalarda değişiklik var. Bu Roma'da yediğimiz olanı. Görüyorsunuz iki kat arasında böyle bir kek gibi bir kedi diline benzer bir pasta çeşidi var. Üstü kakao ile kaplanmış. Lezzet gerçekten harikaydı. Malzemeleri şöyle, orijinalinin 4 dolu dolu yemek kaşığı kahveyi bir su bardağı kadar süte karıştırıyoruz. Kedi dillerini bu karışımla ıslatıyoruz. Ama kahvesi çok olursa daha güzel oluyor. Muhallebisi için 1 litre süt, 2 fincan un, 1 fincan nişasta. İtalyanlar bu kadar un kullanmıyorlar. Daha çok yumurta sarısıyla koyulaştırıyorlar ama kullandıkları yumurta sarısı miktarı da çok fazla. Bence unla yapılan bizim damak tadımıza daha uygun. 1 fincan da nişasta, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta. Bizim Türkiye'de yaptıklarımızda bu kadar yumurta olmaz ama ben orijinaline yakın olsun diye 2 adet yumurtayı hem beyazı hem sarısıyla kullandım. 1 fincan toz şeker ve sürülebilir beyaz peynir. Bunu özellikle çeşitli marketlerden alıp size göstermek istedim. E, Türkiye'de labne kullanılıyor. Ama orijinalinde mascarpone diye bir peynirleri var İtalyanların, onu kullanıyorlar. Mascarpone'la labnenin hiç alakası yok. Neden ilk önce labne kullanıldı bilmiyorum. Benim tahminim tiramisu Türkiye'de yaygınlaştığında bu beyaz sürülebilir beyaz peynir yoktu. Onun için labne kullanmışlar. Biz sürülebilir beyaz peynir kullanacağız. 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. 1 fincan nişasta ve 2 fincan unumuzu da süte ilave edip şöyle bir karıştıracağız. Şu anda henüz ocağın altı kapalı. İlk önce kabaca şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından 2 adet yumurtamızı ilave edip tekrar yumurtalar iyice süte karışıncaya kadar ocağın altı kapalıyken iyice karıştırıyoruz. İyice karıştığına emin olmamız lazım, yoksa pişerken top top olur. Güzelce karıştırdık. Altını az sonra açacağız. Altını da açtıktan sonra yine karıştıra karıştıra muhallebimiz koyulaşıncaya kadar pişirdik. Gördüğünüz gibi muhallebimiz koyulaştıktan sonra ocağın altı hala açık. 1 fincan şekerimizi koyduk. 1 paket vanilyamızı ilave ettik. Yine karıştırıyoruz. Kıvamı gördüğünüz gibi çok muhteşem bir kıvam. Bu yumurtanın fazlalığı muhallebinin kıvamını güzelleştiriyor. Şimdi sürülebilir beyaz peynirimizi koyuyoruz. Bunu da iyice karıştıracağız. Dediğim gibi labne değil, krem peynir değil, sürülebilir beyaz peynir. Bu nokta çok önemli. Benim tattığım mascarpone peynirine en yakın peynir tadı bunda. Ve kıvamını da harika yapıyor. Yani labne ile bu kıvamı elde etmeniz mümkün değil. Bu orijinaliyle en benzeyen peynir çeşidi. Şimdi bol kahveyle hazırladığım sütümüze ilk önce kedi dillerimizi iki tarafında batırıyoruz. Burada gerçekten kahve konusunda cimrilik etmemek gerekiyor. Ne kadar kahvesi yoğun olursa lezzeti o kadar güzel oluyor. Bisküvilerimizin, kedi dillerimizin her iki tarafında çevirerek güzelce içine işlemesini sağlıyoruz kahveli sütümüzün. Süt tabi bu arada soğuk. Hatta bayağı soğuk olması gerekiyor. Yoksa bisküvilerimiz hamur olur. Şimdi ilk kat muhallebimizi döküyoruz. Bu verdiğim ölçüyle 2 tane şu gördüğünüz küçük kare cam kaplardan 2 adet tiramisu elde ediyoruz. İsterseniz bu büyük kare cam kapların birine de yapabilirsiniz ama bununla hem sunumu güzel oluyor hem de porsiyonlaması kolay oluyor. Onun için ben şu gördüğünüz küçük kare cam kaplardan yaptım ama bir tanesini gösteriyorum şu anda size. İkinci kat kedi dillerimizi ıslatarak koyduk. Şimdi üzerine kalan muhallebimizin yarısını daha dökmüş oluyoruz. Böylece birinci cam kabımızdaki tiramisumuz hazır. Biraz soğuduktan sonra üzerine toz kakao serpiştiriyoruz. Ve son hali bu. Gerçekten bu yiyebileceğiniz orijinaline en yakın tiramisu tarifi. İnşallah afiyetle yersiniz.